Peki Solomon Adaları'nda hani şu belgesellerde falan gördüğümüz o cennet gibi yerlerde tam 5 adanın sular altında kalıp tamamen haritadan silindiğini biliyor muydun? Evet ya, o gerçekten inanılmaz çarpıcı bir olay. Yani düşünsene, üzerinde yaşadığımız zemin resmen kayboluyor. İşte bugün bu derinlemesine incelemede ekolojik sürdürülebilirlik denen o bazen çok karmaşık gelen konuyu masaya yatırıyoruz. Amacımız hani böyle lise seviyesindeki birinin bile şıp diye kavrayabileceği kadar netleştirmek bu meseleyi. Kesinlikle. Yani bu sadece böyle kalın akademik makalelerde geçen sıkıcı bir terim falan değil. Adaların sulara gömülmesi aslında ekolojik dengenin nasıl hızla çöktüğünün en somut kanıtı zaten. Sürdürülebilirlik dediğimiz şey aslında özünde çok basit. Nedir yani, tam olarak nasıl tanımlarsın? Şöyle düşün, elimizdeki mevcut doğal kaynakları bugün sonuna kadar tüketip bitirmek yerine o sistemi ayakta tutarak o zenginliği yarına yani bir sonraki nesle aktarabilmek. Ama işte habitat kaybı, kirlilik, asit yağmurları ve küresel ısınma falan yaşamı destekleyen o hassas iskeleti eritiyor resmen. Ya sadece karada da olmuyor ki bu çöküş. Yani suyun altında da resmen bir boğulma yaşanıyor. Mesela bu tarım gübreleri ve atıklar sulara karıştığında ötrofikasyon dediğimiz bir olay başlıyor ya hani. Hah, evet, o çok ama çok kritik bir örnek aslında. Azot ve fosfor oranı suda bir anda fırlıyor. Aynen öyle. Bunu okuduğumda aklıma direkt şu geldi. Hani evinde böyle çok güzel bir parti veriyorsun ama birden kapıdan davetsiz misafirler yani alkiler dalıyor içeri. Ve ortamdaki bütün yemeği sömürüyorlar, değil mi? Kesinlikle. Bütün yemeği yiyorlar, oksijeni tüketiyorlar ve ev sahiplerini, yani o zavallı balıkları resmen havasızlıktan boğuyorlar. Çok korkunç bir senaryo aslında düşününce. Çok doğru bir benzetme. Ve o partinin sonunda o kadar çok zehirli gaz açığa çıkıyor ki bütün su ekosistemi fiilen çöküyor. Yani yüzeyi kaplayan o devasa alg tabakası güneş ışığını tamamen kesiyor. Işık dibe ulaşamayınca da bütün o doğal sistem duruyor tabii. Aynen öyle, fotosentez duruyor. Sonra ayrıştırıcılar devreye girip o artan organik maddeleri parçalamak için suda kalan o son bir damla oksijeni de hızla tüketiyor. Balıkların nefessiz kalmasıyla başlayan bu zincirleme reaksiyon koca bir gölün tamamen ölmesiyle son buluyor. Vay canına. Koca göller ölürken ya da ne bileyim koca adalar batarken insan ister istemez kendini acayip çaresiz hissediyor. Yani düşünsene, dışarıda devasa fabrikalar bacalarından duman tüttürüyor falan. Doğru, insan kendini o devasa yapılar karşısında çok küçük hissedebiliyor. Hani devasa araziler böyle yanlış kullanımlarla yok ediliyor. Sonra ben evde diyorum ki ya şu plastik şişeyi bari geri dönüşüm kutusuna atayım. Gerçekten benim attığım o tek bir şişe bu devasa ekolojik çöküşü durdurabilir mi? Yani bu küçük bireysel adımlar gerçekten bir işe yarıyor mu ki? Yarıyor, hem de nasıl yarıyor biliyor musun? Kirlilik dediğimiz o devasa sorun zaten milyonlarca küçük ihmalin üst üste binmesiyle oluşuyor. Dolayısıyla çözüm de milyonlarca küçük doğrunun sistemli bir şekilde birleşmesinden geçiyor. Aslında mesele tamamen bizim bireysel sorumluluklarımız. Yani iş yine dönüp dolaşıp bizim kapımıza dayanıyor. Aynen öyle. Mesela sana çok çarpıcı bir örnek vereyim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 56. maddesi var. Der ki, herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Tabii hepimiz bu hakkı sonuna kadar talep ediyoruz doğal olarak. Temiz hava istiyoruz, temiz su istiyoruz. İstiyoruz ama cümlenin devamını genelde unutuyoruz işte. O cümlenin devamı çevreyi geliştirmeyi, çevre sağlığını korumayı ve kirlenmesini önlemeyi sadece devlete bırakmıyor, vatandaşlara da doğrudan bir ödev olarak yüklüyor bunu. Yani bu resmen anayasal bir sorumluluk. Yani anayasal bir görevden bahsediyoruz, bu çok ilginç. Peki biz bu görevi günlük hayatta pratik olarak nasıl yerine getireceğiz? Çünkü hani hep diyoruz ya geri dönüşüm yapın, suları boşa harcamayın falan ama bu laflar bazen havada kalıyor. Atılan o küçük adımın arkasındaki kelebek etkisini görmek lazım sanki. Kesinlikle çok haklısın. Geri dönüşüm döngüsüne soktuğun her tekil plastik parçası, o malzemenin sıfırdan üretilmesi için petrol çıkarılmasından tut da fabrikadaki işlemeye kadar harcanan devasa enerjinin ve salınan karbonun direkt önüne geçiyor. Bu inanılmaz somut bir etki. Ama olay sadece çöpleri ayırmakla da sınırlı değil galiba. Tüketim tarafı da var işin. Tabii ki değil.
Mesela tüketim alışkanlıkların. Gidip dünyanın ta öbür ucundan gelen bir ürünü almak yerine yerel üretimi, yerel istihdamı desteklediğinde o ulaşım kaynaklı devasa karbon ayak izini anında sıfırlamış oluyorsun. He, evet. Bir de biyoçeşitliliğe zarar vermeyen ürünleri tercih ettiğimizde o ürünün tedarik zincirindeki orman yıkımını falan da finanse etmemiş oluyoruz aslında. Çok doğru bir nokta yakaladın. Aynı mantık enerji için de geçerli hani. Yenilenebilir enerji kaynaklarını talep etmek veya ne bileyim enerjiyi verimli kullanan aletler seçmek sadece senin elektrik faturanı düşürmekle kalmıyor. O dev termik santrallerin doğa üzerindeki o korkunç üretim baskısını da hafifletiyor. Peki ya toplumsal boyutu? Hani şu gönüllü çalışmalar, sivil toplum örgütlerinde falan yer almanın asıl etkisi ne sence? O işin tamamen dönüştürücü boyutu işte. Yani bir çevre temizliğine katıldığında sadece o parkı ya da ormanı fiziksel olarak temizlemiş olmuyorsun. Çevrendeki insanlara ve yerel yönetimlere çok güçlü bir mesaj veriyorsun. Biz buradayız ve burayı koruyoruz mesajı yani. Aynen öyle. Bu tür sivil katılımlar toplumdaki o görünmez davranış kurallarını değiştiriyor ve çevre kirliliğini böyle tolere edilebilir, sıradan bir şey olmaktan çıkarıyor. Çok mantıklı. Yani sonuçta dünyanın kaynakları böyle limitsiz açık büfe falan değil. Hani şu 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri falan var ya hep duyduğumuz. Hı hı. Onların da temelinde tam olarak bu yatıyor zaten. Kesinlikle. Temiz içme suyundan tut, güvenli şehirlere, okyanusların korunmasına kadar her şey ama her şey bugün bizim attığımız bu ufak adımlara bağlı. Ekolojik dengeyi korumak öyle sadece belgesellerde gördüğümüz o uzak ormanlardaki bilmem ne bitkisini kurtarmak değil. Direkt kendi evimizi güvence altına almak demek. Kendi evimizi, kendi sağlığımızı, kendi nefesimizi korumak demek. Doğanın dengesi bozulduğunda ekonomik ve sosyal hiçbir dengenin ayakta kalamadığını çok net görüyoruz. Biyoçeşitlilik kaybı veya toprak kirliliği günün sonunda dönüp dolaşıp senin benim tabağımdaki yemeğin besin değerini veya aldığımız havanın kalitesini vuruyor. Kesinlikle öyle. Bak az önce anayasadan bahsettin ya, sistem bize hem temiz bir çevrede yaşama hakkı veriyor hem de onu koruma görevi yüklüyor demiştin. Evet, tam olarak öyle. Karşılıklı bir durum var. O halde ben de sana ve bizi dinleyen herkese şu soruyu bırakarak bu keyifli incelemeyi bitirmek istiyorum. Günlük hayatta sırf kolayına geldiği için israf ettiğin her kaynakla veya geri dönüşüme atmaya üşendiğin o küçücük tek bir plastik şişeyle aslında kendi anayasal hakkını kendi ellerinle gasp etmiş olmuyor musun? Bir sonraki tüketim tercihini yaparken lütfen bunu bir düşün.